Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün 29 Ağustos 2024. Okulumuzda öğrencilerle beraber yine bir pikniğe çıkıyoruz. Normalde okulun ikinci haftası. Biz üçüncü defa pikniğe gidiyoruz. Ben ilk pikniğimiz deniz kenarındaydı. Orayı sizinle paylaşmıştım. Şimdi bir dağa gidiyoruz. Bugün öğrencilerin epey bir kısmı, kimisi bisiklet turuyla, kimisi bizim gibi dağ ya da farklı yerlere olmak üzere pikniğe gidiyor. Okul genelinde bugün piknik günü. Çok fazla ders yok. Onun için öğrenciler önde, ben de arkadan takip ediyorum. Piknik boyunca gördüğüm izlenimleri sizlerle paylaşacağım. Bugün normalde hava sıcaklığı 23 derece, güneşli olacak diyordu ama şu anda biraz bulutlu, yağmur var diye gösteriyor. Ama Norveç için yağmur olmuş, ondan sonra kar olmuş. Çok fazla fark etmiyor. Çocuklar olsun, öğretmenler olsun ona göre hazırlıklarını yapıp pikniklerini devam ettiriyorlar ya da pikniğe gidiyorlar. Biz de bugün ona göre hazırlığımızı yaptık. Şimdi yolculuğumuz başladı. İnşallah güzel bir piknik olur. Öğrencilerin, öğretmenlerin birlikte eğlendiği bir piknik olur. Oradaki izlenimlerle sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Yolculuğumuz başladı. Yolculuğumuz devam ediyor. Okul arkada kaldı. Öğrenciler ise önde devam ediyorlar. Ben de onların arkasına devam ediyorum. İnşallah görüşmek üzere. Evet, bunlar da bakın bizim okulun öğrencilerinin bir kısmının gittiği bisiklet turu. Bu şekilde öğrenciler kimisi bisikletle dediğimiz gibi, kimisi normal bir şekilde normal okul gününde, hafta sonu falan demeden okul gününde pikniğe gidiyorlar. Dolayısıyla Norveç'in öğrencileri, öğretmenleri, insanları mutlu. Özellikle mutlu olmak için bir vakit aramıyorlar. Çünkü ellerindeki fırsatları, ellerindeki imkanları mutlu olmak için harcamasını biliyorlar, kullanmasını biliyorlar. Onun için şimdi böyle öğretmenlerle beraber öğrenciler, kimisi dediğimiz gibi bisiklet turuna, kimisi normal yürüyüşe şeklinde gidiyorlar. Bizim oğlanlar da dün öğretmenleriyle beraber yine böyle bir göl kenarına gittiler. Orada gecelediler. Yanlarına uyku tulumları, çadırları falan götürerek. Dolayısıyla Norveç'in okullarında böyle bir manzara var. Hallo. Det tåler ikke det. Hallo. 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 Evet, normal bisikletle beraber şimdi bir tane daha bir şey göstereceğim size. Alo. Evet, bu da bir tane engelli öğrencinin kullandığı, bakın, bisiklet. Dolayısıyla hiçbir öğrenciyi şeyde bırakmıyorlar, yani arkada bırakmıyorlar. Ellerindeki imkanları daha da iyi bir şekilde kullanmaya çalışarak öğrencileri mutlu etmeye çalışıyorlar. Norveç'in hayatı böyle. Evet, şuradan da manzara böyle. Hava bulutlu, sonbahara girmek üzereyiz ama buğdaylar daha duruyor. Gezi de devam ediyor. Öğrenciler ileride yollarına devam ediyorlar. Birazdan ben de aralarına katılacağım. Kıymetli dostlar, bizim evimiz ta şu karşıda tepede görülen beyaz evlerin arkasında. Biz tabii ki şu anda başka yerdeyiz. Manzaramız bakın böyle. Buğdaylar daha duruyor. Şu anda karşıdan tren üst geçitten geçerek şu arada gördüğümüz vadiye gideceğiz. Evlerin arkasında kalıyormuş. Öğrencilerimizin ön tarafı burada. Öğretmenlerimiz devam ediyorlar.
Ben de arkalarında devam edeceğim. Norveç'te klasik yaz manzarası, böyle günlük güneşlik yaz manzarası çok göremezsiniz. Bir gün güneşli olduğu zaman icabında 2-3 gün hemen yağmur olur ya da bulutlu olur. Bugün de yine böyle bulutlu. Buğdayların artık yavaş yavaş biçilme zamanı geldi. Normalde diğer şeylerde, ilçelerde falan biçiliyor. Buraya da yavaş yavaş giriyor. Norveç'in yaz manzarası, piknikteki manzaramız böyle. Şimdi gideceğimiz yerin ismi de zannedersem burada yazıyordur belki ama orayı da hemen göstereyim, sonra yoluma devam edeceğim. Evet, West ve Stockholm'e geliyor. Gideceğimiz yerin ismi. Burada böyle şeyler var. Tabelası var. Evet, tren üst geçidinden geçerek yolumuza devam edeceğiz. İlerideki manzaraları da sizlerle bölüşeceğim, paylaşacağım. Kıymetli dostlar, demir yoluna geldik. Buranın özelliği şöyle diyeyim. Buradan gittiğiniz zaman Norveç'in güneyine gidiyorsunuz. Buradan böyle devam ettiğiniz zaman da Norveç'in kuzeyine devam ediyorsunuz. Burası Stjørdal şehrinin özelliği, Norveç'in kuzeyiyle güneyini birleştiren yol üzerinde olması. Dolayısıyla hem demir yolu anlamında hem karayollaşma anlamında büyük öneme sahip. Tabii ki aynı zamanda havadan da var. Stjørdal şehri böyle bir özelliğe sahip. Burada buğday tarlasından geçen bakın böyle bir yol da var. Çünkü insanlar yaya gitmeyi de ya da bisikletle gitmeyi de düşündükleri zaman buradan böyle devam ediyorlar. Norveç'in yine bir özelliği kıymetli dostlar, tarım arazileri az olduğu için böyle düzlük arazileri mümkün olduğu kadar muhafaza ediyorlar. Evleri ise şu karşıda gördüğünüz gibi bakın hep şeylere kuruyorlar. Yamaçlara kuruyorlar. Burada eski Stjørdal merkez var. Oranın da çoğu zaten bataklıkların kurutulmasıyla elde edilmiş. Yani direkt olarak tarım arazisine ev yapılmamış. Onun için böyle kolay kolay tarım arazisinin içerisinde ev bulmanız biraz zor. Mesela şu karşıda var bakın. Bunlar da nüfusun az olduğu zamanda çiftlik evi olarak yapılmış olan, kendi tarlasının başında tarım faaliyetlerini sürdürmek için evler var. Böyle çiftlik evi şeklinde var. Onlar da mümkün olduğu kadar yine tarlaların kenarına yapılıyor. Yani ortalarına çok fazla yapılmıyor. Bu göreceğimiz ev de büyük bir ihtimal iki tarlanın arasındadır yani. Evet, manzara böyle. Yolculuğumuz devam ediyor. Evet kıymetli dostlar, burada özel arazilere gidiyor. Burada yine evler var. Biz asıl gideceğimiz tepelik alana doğru şimdi yoldan ayrıldık. Buradan ormanın içine girip oradan devam edeceğiz. Evet. Sonbahar yavaş yavaş ormana gelmeye başlamış. Burada arazi özel olduğu için bu şekilde çeviriyorlar. İcabında kendi büyükbaş hayvanları olabiliyor. Koyunları olabiliyor. Burada yayılıyor. Evet kıymetli dostlar, normalde geleceğimiz yere geldik. Çocuklar aşağıdalar. Normalde bu taraflarda hep özel arazi olduğu için özel arazinin içine girilmemek şartıyla çocukları serbest bıraktılar. Ormanın içerisinde. Şu anda öğle yemeği vakti olduğu için kimisi yemeğini yiyor, kimisi dinleniyor. İşte burada çevreyi inceleyecekler. Bitkileri, ondan sonra var olan küçük canlıları falan derken böyle bir vakit geçecek burada. Bu arada şeylerin Norveç ormanlarında bol miktarda mantar var. Bakın burada kocaman bir tane mantar. Ama yenip yenmediğini bilmiyorum çünkü yenebilir hatta da. Yalnız bunlar tabii ki geçmiş artık içi. Norveç ormanlarının
özelliği böyle. Bol miktarda çeşitli bitki örtüleri var. Ondan sonra çocukları böyle ormana getirip serbest bırakıp oynatıyorlar. Hocalar gelirken yanlarında yara bandı falan getirmişlerdi. Yaralanan falan olursa diye başka özellikle büyük bir önlem almıyorlar. Evet, Norveç ormanlarındaki çocuklarımızın pikniği devam ediyor. Şu an sesini duyuyorsunuz. Bu da biraz önce üzerinden geçtiğimiz tren yolundaki geçen tren. Böyle bir manzara var. Evleri yamaçlara yapıyorlar demiştim. Kıymetli dostlar, bakın bu arada burada evler görünüyor. Böyle. Oraya belki şu taraftan gidilebilir. Şu karşıdan bir gidip denemeye çalışacağım. Aşağıdaki manzarayı göstermek için. Norveç ormanlarındaki manzara böyle. Öğrencilerin pikniği devam ediyor. Kıymetli dostlar, şimdi bu tarafta ne olduğunu da bir bakayım. Çünkü patika yol devam ediyor. En azından öğrenmiş oluruz. Normalde bu civarda hep dediğimiz gibi özel araziler var. Öğretmen de bahsetti. At çiftliği var falan diyerek en azından kimsenin arazisine sıkıntı vermeden gezmemiz mümkün. Evet, böyle güzel manzara. Eğer hava güneşli olsaydı büyük bir ihtimal burada çok sıcak bir hava olurdu. Orman biliyorsunuz nemli ama şu anda gayet ideal dolaşmak için. Evet, burada bir tabela var. Bakalım ne diyor ne demiyor. Evet, Trollstein diye söylemişlerdi. Demek ki o da bu taraf oluyor. Troll, Norveç efsanelerine geçen canavarlara deniyor. Onun için böyle canavar olmasa bile insanların aklına o efsaneleri getiren manzaralarda gezmek mümkün. Evet, böyle bir şey. Ben şu ileriye kadar bir gideyim. Orada büyük ihtimal ya tarım arazisi vardır ya da normalde şey vardır. At çiftliğinin arazisi vardır. Öyle bir görmüş olayım en azından. Evet, farklı şeyler, mantarlar. Bakın burada kırmızı mantar, sonra sarı mantar, biraz önce beyaz mantar görmüştük. Demek ki Norveç'in ormanlarında böyle bir özellik var. Çocukları çok gösteremiyorum çünkü şey değil, yani yasal değil. Dolayısıyla ben en azından çevreyi göstermeye çalışayım. Buraya kadar gelmişken. Evet, şurada tarım arazisi var. Burası yukarıda golf sahası var. O golf sahasının aşağı kısmı diye tahmin ediyorum. Bakın, yine burada bir buğday tarlası. Evet, Norveç'in ünlü tarım arazileri böyle. Ben daha önce şu karşı tepeye kadar gelmiştim. Orası yürümesi çok zordu. Burada yine en azından yürünebilecek yol var. Tekrardan geri dönüyoruz. Troll tepesine. Trollstein diye geçen tepeye dönüyoruz tekrardan. Evet, şeyler burada. Devrilmiş olan ağaç burada. Evet kıymetli dostlar, burası aynı zamanda ben haritalara da ekleme yaptığım için en azından şimdi onunla ilgili de birkaç tane fotoğraf çekeyim. Ayı Tepesi diye Google haritalara eklerim. Yine görüşmek üzere. Evet kıymetli dostlar, ormanın içindeki tek başıma turum devam ediyor. Burasının ismi Trollstein diye, yani canavar taşı olarak geçiyor. Canavar dediğimiz şey Norveç'in efsanelerinde geçen troll dediğimiz orman canavarları diyelim artık. Yani insana benzeyen orman canavarları. Neden Stein demişler? Büyük ihtimal mesela bakın
Burada bir tane taş var. Buna benzer taşlar vardı ileride arka tarafta olan. Ben biraz dolaştım çünkü. Dolayısıyla çocuklarla beraber yaptığımız turumuz devam ediyor. Norveç ormanlarında bol miktarda şey var dedik. Bakın. Mantar var dedik. Mantarlar da böyle. Her tarafta farklı farklı türden mantarlar var. Evet, şimdilik yürüyüşümüz, gezimiz devam ediyor. Kıymetli dostlar, size dağın öbür tarafındaki manzarayı da burada bir açık alan gördüğüm için göstermek istiyorum. Şu anda bakın, biraz önceki geçtiğimiz buğday tarlaları falan bakın ileride kaldı. Burası böyle bir manzara. Evet, normalde dediğimiz gibi tarım arazilerini mümkün olduğu kadar boş bırakıyorlar. Tarım elverişli arazileri. Evleri ise bu böylesi eğimli yamaçlara yapıyorlar. Şu anda hemen bu şu tarafta evler var. Ben biraz önce yukarıdaydım, oradaydım. Dolayısıyla buranın manzarası böyle. Mesela ileride ev gerek olacak olsa, ev yapacak olsalar yine büyük bir ihtimal buralara yaparlar yani. Şu aşağıdaki kısımlara yaparlar. Çünkü mümkün olduğu kadar dediğimiz gibi tarım arazilerini korumaları gerekiyor kıymetli dostlar. Bunlar böyle. Burada ben bir tane şey gördüm. Fındığa benzer bir bitki gördüm. Daha önce de görmüştüm ama size onu da göstermek istiyorum. Dikkatimi çekmişti. Şimdi bir daha bakmak istiyorum. Bir dakika, hemen onu alıp sonra göstereceğim tekrar size. Evet kıymetli dostlar, bu bizim bildiğimiz fındık. Bakın böyle. Burada bol miktarda var. Ben daha önce de görmüştüm, böyle dikkatimi çekmişti ama meyvesi olmadığı için şey yapmamıştım. Bakmamıştım. Şimdi burada meyvesini gördüğüm için size göstermek istedim. Karadeniz'de olanlar bilirler. Bunu şimdi içine açıp bir deneyeceğim. Acaba yeniyor mu yenmiyor mu diye. Sizinle paylaşırım. Kıymetli dostlar, çocukların gezmesi, oynaması devam ediyor. Şu gördüğünüz bütün ağaçlar çok ilginç bir şekilde fındık ağacı. Yerde de çok miktarda böyle dökülmüş. Dolayısıyla ben de ilk defa gördüğüm için şaşırdım. Biraz topladım şöyle. 1 kilo, 1,5 kilo kadar topladım. İlk defa bir denemesini yapacağım. Bakalım. Beğenirsek, daha doğrusu yenilebiliyorsa güzel bir şekilde gelir yine toplarız. Çocuklar oynamaya devam ediyorlar. Ben de şimdi onların yanına katılıp biraz onlarla birlikte oynayacağım. Velhasılı kelam, orman içindeki eğlencemiz bu şekilde devam ediyor. Çocuklar her birisi farklı farklı etkinlik yapıyorlar. Mesela bakın. Burada ağaçların üzerine bir şeyler kuruyorlar. Orada daha farklı oynayanlar var. Çocuklar doğayla iç içe, herhangi bir sıkıntı olmadan, öğretmenler onu yapma bunu yapma falan gibi uyarılarda bulunmadan çocukların eğlenmesi için onlara vakit ayırıyorlar, imkan tanıyorlar. Norveç ormanındaki piknik devam ediyor. Evet kıymetli dostlar, çocukları çok fazla göstermedim gerçi de yapmış olduğumuz pikniğimiz burada sona erdi ama yolculuğumuz devam edecek. Şimdi geldiğimiz yerden değil, ters istikametten döneceğiz. Böyle bir daire çizecekmişiz. Dolayısıyla gelip giderken de farklı yerlere göstermiş olacağım size. Evet, şimdi bu yamaçtaki evlerin arasından geçeceğimiz için en azından onları da görmüş oluruz. Böyle arazilerin nasıl değerlendirildiğini görme açısından güzel bir örnek. Evet, buralar normalde Stjørdal'ın kenar mahalleleri ama aslında en güzel mahalleler yani. Manzaralı, ondan sonra tamamen doğayla iç içe böyle güzel bir yer.
Evet, şimdi her zaman otobüste geçtiğimiz yere geldik. Şordal'ın serasının olduğu yere geldik. Dolayısıyla böyle değişik bir gezi olmuş oldu. Çocuklar eğlenceyle bir şekilde devam ediyorlar. Ben de eğlenceli bir şekilde devam ediyorum. Video çekiyorum. Kıymetli dostlar, gezimiz sona erdi. Okulun önüne tekrardan geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın.